Demek altınları götürmek için Bil pek hevesli. Evet Bay Logan. Böylece yolda soygun olursa babasının katilini de yakalayacakmış. Al adamını Lütfü. Ötekileri de aşağıda bıraktım. Bir daha sinirlenirsem bu kadar kibar olmam. Bıktım ben. Çocukluktan beri beladan kaçtım. Artık anamı görmek istiyorum. Onun dizi dibine oturmak, çocuklar gibi ağlamak istiyorum. Türk sinemasının 70'li yıllardaki serüvenci adamı. İran'dan Yeşilçam'a şöyle bir uğrar ama öyle bir iz bırakır ki yıllar sonra bile unutulmaz. İran'ın Cüneyt Arkını olarak tanınır Cihangir Gaffari. Oynadığı filmlerle zirveye çıkar, fırtına gibi esmeye başlar. Ama yerleşik hayata alışkın değildir. Ülkeden ülkeye dolaşır, maceraperesttir. Biraz eğlence, biraz keyif sürmek ister. O şehir senin, bu şehir benim, o kostüm senin, bu kostüm benim dolanıp durur. Türkiye'nin ilk Zagor'u olur. Gitme Zagor. Gitmem lazım. Ne olur gitme Zagor. Başım belaya girecek gene. Malkoçoğlu'nun Cem Sultan'ına hayat verir. Şehzadem, nedir bu haliniz? Malkoçoğlu, dostum benim, kan kardeşim. Cihangir Gaffari ülkemizde kaldığı zamanlarda karşımıza bazen Zagor, bazen Şövalye Leopold, bazen de Lord Justice olarak çıkar. Şövalye Leopold'u teklif ediyorum. Bence biraz acele ediyoruz. Yoksa bir itirazınız mı var, Sir Thomas? Zaten kendisi oldukça deneysel olan yerli westernlerde pis sakallı, kural tanımaz, başına buyruk kovboyu canlandırır. Her rol için bir karakter yaratmayı başarır. Mesela 70'lerin züppesini oynayacaksa kılık kıyafet, tavır, endam olması gerektiği gibidir. Fakat o çoğunlukla janjanlı kötü adam olmayı tercih eder. Tabii bu işi de layıkıyla yaparak. Her ne kadar seslendirme kurbanı olsa da kötü adam kahkahası üstündeki asaletle birleşince o kötü adam ucuz bir karakter görüntüsünden çıkar. Ben gösteririm size. Paralar meydana çıkıncaya kadar işkence yapılacak. Hadi başlayın. Yerli filmlerde oynaması için yurt dışından transfer edilen alelade yabancı bir oyuncu profilini aşar. Zaten uğrayış sebebi bellidir. Fantazma soslu eğlence. İranlı kimliğini saklamaz ama İranlı gibi de değildir. Halkın büyük bir sempatisini kazanır. İstanbul'sa onun en tatlı duraklarından biridir. 9 Eylül 1940 yılında Bakü'de Güney Azerbaycan kökenli bir ailede dünyaya gelir. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İran'a göç eder. Babası inşaat işlerinde çalışırken annesi terzilik yapar. Oyuncu sinemaya daha küçük yaşlardan itibaren ilgi duymaya başlar. Lise eğitimi ardından oyunculuk eğitimi görmek için Almanya Münih'e gider. Fakat ailevi nedenlerden dolayı Tahran'a geri dönünce eğitimini 3. sınıfta bırakmak zorunda kalır. Cihangir Gaffari İran'da tanınmış bir oyuncuyken İstanbul'a ablasını ziyaret için geldiği sırada Yeşilçam'ın markajına takılır. Sen söyle, para nerede? Ben para falan görmedim abi. Ya sen? Teşekkür ederim abi, sağlığına duacıyım. Bir de sen konuş bakalım. 60'ların sonundan 80'lerin sonuna kadar birbirinden fantastik, acayip, gayri ciddi karakterleri canlandırır ve Yeşilçam'da 30'dan fazla filmde oynayıp ülkesine geri döner. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Amerika'da John Foster ve John Gaffari adlarıyla filmlerde rol alır. 1988'de Jean-Claude Van Damme'ın filmi Cannes Sporu'nda ufak bir rol alır. 1983'te Hundra, 1984'te Yellow Hair, 1990'da La Cruz de Liberia filmlerinin yapımcılığını yapar. Los Angeles'ta yaşamaktadır. Türkiye'den ayrıldıktan sonra İtalya ve Amerika'da da film sektöründe çalışmış, oyunculuk yanında yapımcılık ve dağıtımcılık da yapmıştır. Türk oyuncu Gülsün Kamu'yla bir evlilik yapar. Gülsün Kamu şu şekilde bahseder. Cihangir film çekimi için İstanbul'a gelmişti. Türkiye'de bütün kadınlar ayağa kalkmıştı o zaman. Bir partide tanıştık. Cihangir görür görmez evlenme teklif etti. Anında kabul ettim der. Evlenip Tahran'a yerleşirler. Ama bu evlilik Gülsün'ün istediği gibi gitmez. Büyük bir ailenin içine düştüm. 7 kardeş, kocaları, karıları, kayınvalide, herkes aynı evde. Feci bir kayınvalide çıktı karşıma. Her şeye karışan, oğlunun kazancını elinden alıp harçlık veren. Cihangir iyi bir adamdı. Ayrı bir eve çıktık. Ama oraya da yetişti annesi. Ben de ailemi özledim diyerek bir valizde İstanbul'a geldim der. Tahran dönüşünde Kahramanlar Kahramanı adlı filmle ilk kez kamera karşısına geçer. Ardından Altın Saç ve Dün, Bugün, Yarın adlı filmler geldi.
oyuncu İran sinema piyasasında genellikle yakışıklı kötü adam tiplerini canlandırır. 1968'de Türker İnanoğlu ve İsmail Kosa'nın çektiği Türk-İran ortak yapımı Tahran Macerası adlı filmde Kartal Tibet, Mine Mutlu ve İranlı oyuncu Firuzan'la başrolleri paylaşır. 1970'ten itibaren Türk sinema piyasası içinde çalışmaya başlar. Yerli western filmlerinde aranılan başına buyruk, enteresan bir kovboy profili çizer. Son nefesinde sizin geleceğinizi, size yardımcı olmamı istedi. İnanın bana, abinizi ben öldürmedim. Jack en iyi arkadaşımdı benim. Avantür filmlerde başrol oyuncusu olarak da yer alır. 1970-72 yılları arasında toplam 29 filmde rol aldıktan sonra 1972 yılı sonunda sinema kariyerini Avrupa'da sürdürmek üzere İtalya, Roma'ya gitti. Lübnan ve İsrail'de çekilen 4 filmde önemli roller oynar. 1974'te Dick Turpin adlı macera filminde oynamak üzere İtalya'dan İspanya'ya geçen Cihangir Gaffari ardından Los Angeles'a yerleşir. Birkaç televizyon filminde rol almasına rağmen Amerikan sinema dünyasından beklediği ilgiyi göremez ve hayatını sürdürmek için bir giyim mağazası açar. Cihangir Gaffari 1978'de Mısırlı sinemacı Faruk Agrama ile birlikte Continental Movie Sailor adlı bir şirket kurarak Universal stüdyolarında çekilen filmlerin İtalya, Türkiye, İran ve Orta Doğu ülkeleri satış haklarını alır. 1981'de ortağından ayrılıp tek başına yoluna devam eder. Yapımcı olarak ilk filmi 1983'te İspanya'da çekilen Hundro olur. Film büyük bir gişe başarısı sağlar. Ardından 1984'te Yellow Hair adlı western filmi çeker. Oyuncu 1990 yılında sinema çalışmalarını bırakır ve 7 yıl boyunca kendi adını açtığı İtalyan restoranını işletir. En çok Cüneyt Arkın'la başrolü paylaştıkları Malkoçoğlu Cem Sultan filminde canlandırdığı Şehzade Cem rolüyle hatırlanır. Başım belada. Düşünemeyeceğin kadar dardayım. Kardeşim Sultan Beyazıt'ın üzerime gönderdiği Rüstem Paşa adamlarımı bozdu, darmadağın etti. Zagor'u beyaz perdede canlandıran ilk oyuncudur. Çizgi roman dünyasının baltalı kahramanı Zagor, dünyada ilk ve büyük ihtimalle tek olarak Türkiye'de beyaz perdeye taşınır. 1970 yılında Mehmet Arslan'ın yönettiği Zagor, İranlı oyuncu tarafından canlandırılır. Daha sonra seri Levent Çakır tarafından çeşitli versiyonlarla devam ettirilir. İşin ilginç yanı İtalyan çizer Galliano Ferri tarafından oluşturulan Zagor'un beyaz perdede canlandırıldığından İtalyanların dahi haberi yoktu. Cihangir Gaffari yolculuğuna devam etmeden önce ülkemize birkaç film ve 70'lere has daire şeklindeki uzun zincirli altın kolyesi, bağrı açık siyah gömleğiyle ekrandan bize pis pis sırıtan bir adam görüntüsü bırakmıştır. Bir videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.